8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi, dentist Zuhal Oygur. Hoş geldiniz tekrar hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Zuhal Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bugün yine çok güzel konularımız var. Onlarla ilgili hemen başlayalım diyorum, hiç bekletmeyelim. Tamam. IMEX kronlar nedir hocam? IMEX kronlar artık bir IMEX dediğimiz bir materyal var. Bununla dişleri çepeçevre saran laminaların farklı bir versiyonu. Ama lamina gibi değil, dişi bütün olarak kavrayan kronlardır. Tek yaprak olarak değil, 4 olarak mı geçiyor? Yok, Üç bütün yaprak dişi olarak? çepeçevre sarıyor. Yani eskiden şeyler vardı, bu porselen kaplamalarımız var. Kaplama gibi düşünün. Öyle daha kolay olur. Kaplamalar, yani ön dişlerde özellikle kullanıyoruz IMEX'leri. O eski tip kaplamaların yerine IMEX kaplamalar, yani kronlar Daha doğalları aslında. Evet, Eskiden evet. bu yana gelen bir daha doğallıkla geliyor. Özellikle son 7-8 senedir bunlar çok kullanılıyor. Laminaların materyallerinde de bu IMEX'i kullanıyoruz. Aslında IMEX bir materyal. Neydi? Lityum disilikat denen güçlendirilmiş cam seramikler. Yani özellikleri kuvvetlendirilmiş. Peki hocam zirkonyum da böyle hani lamina gibi değil, o da yine aynı şekilde çepeçevre kapatan bir şey. IMEX ile arasındaki fark ne? Işık geçirgenliği farkı var. Hangisi ışık daha iyi geçiriyor? IMEX mi? IMEX'ler daha çok geçiriyor. Çünkü zirkonyumun şeyi biraz daha kalın. Opak bir yapı. Opak. Yüksek bir opaklığı var. Zaten zirkonyum ön bölgelerde kullandığımızda onun üzerine yine bir porselen bir materyal gelmesi gerekiyor. Çünkü estetik olarak ancak o şekilde iyi bir estetiğe yakalayabiliyoruz. Çünkü gerçekten opak, o opaklığı renklendirmek biraz zor oluyor. IMEX'te de böyle bir şey yok. Yani camın başka bir ışık geçirgenliği özelliği var. Renklendirilebiliyor, formları değişebiliyor. Çok doğal bir görünüme sahip oluyor hasta. Peki madem öyle neden zirkonyum kullanılıyor hala? Yani IMEX zaten çok daha avantajlı bir şeyken. IMEX'leri ön bölgelerde tercih ediyoruz. Köprü olarak kullanamıyoruz. Yani eksik dişimiz var. Eksik dişlerin yerine IMEX materyali gelemiyor. Çünkü dayanıklılığı sınırlı. Evet, ön bölgelerde gayet güzel. Yine şey gibi her seferinde söylüyorum, bruksizm ya da aşırı diş sıkma ya da kron mesafesi olmayan hastalarda yine bazı riskler barındırıyor. IMEX'in biraz daha kırılabilitesi var ama eskiye göre çok güçlendirilmiş materyal. O nedenle yani genelde full ağız çalışılacaksa daha çok zirkonyum tercih edilebiliyor ya da ön bölgeler IMEX yapılabiliyor, arkalar zirkonyum yapılabiliyor. Çeşitlendirilebiliyor. Biraz maliyeti de farklı açıkçası. Zirkonyumla şeylerin IMEX'leri maliyetleri. Ne kadar daha farklı? Mesela %50 mi, %100 mü daha fazladır? Bazen %50'ye fark ediyor. %50 Peki kullanım ömrü ne kadar? Fiyatsal bu kadar farkı varsa daha uzun mu gidiyor zirkonla? Bence diş eti uyumu ve diş eti Orada farklılığı var. farklılığı var. O bence ağızda kalma süresini arttırıyor. Benim düşüncem o. Şöyle, zirkonyumları birleşik yapabiliyoruz ya da işte diş eti uyumu çok iyi olmayabiliyor. Eğer hastanın ağız hijyeni de çok iyi değilse diş eti çekilmeleri ve diş eti problemleri oluyor. Ama IMEX'te diş eti problemleri daha az gözüküyor. Çünkü uyum açısından çok iyi bir uyum sağlıyor. Yapıştırıcı materyaller farklı. Gene laminalarda kullandığımız adezif yapıştırıcıları kullanıyoruz. Bu farklı ışıkla ya da ışıkla sertleşen yapıştırıcılar var. Onları kullanıyoruz. Zirkonyumda onları tercih etmeme olasılığımız var. Aslında biraz maliyetler de belirliyor. Bir de şöyle bir şey var. Zirkonyumda daha böyle aşırı parlak diş isteyen hastalar var. Son yıllarda çok arttı onlar. Özellikle yurt dışı hastaları çok fazla beyaz ya da çok fake görünen bir şey var. Zirkonyumda bu
daha yapılabilir bir şey. Ama IMEX'te her zaman doğala daha yakın olduğu için bazen hastalar zirkonyum tercih ediyor. Daha IMEX beyaz yerine. Evet. olması. Peki şunu soracağım biraz da fonksiyonel anlamda. Mesela işte yemekten sonra diş ipi kullanan, kürdan kullanan insanlar var. Bu tip kaplama malzemeleri, kronlar, yani gerek IMEX olsun, gerek zirkonyum olsun, kişilerin bu problemlerini artırır mı, azaltır mı? Nedir yani? bununla ilgili? Diş ipi kullanabilir olması lazım her zaman hastanın. Yani biz bir estetik restorasyon yaptığımız zaman ona diş ipi kullanabilmesine izin vermesi gerekiyor. Köprü şeklinde yapılanlar, birleşik yapılan restorasyonlarda da superfloss gibi dediğimiz şeyler için, onlar için özel bir diş ipleri var. Onları kullanmasını öneriyoruz. Ama totalde bakılacak olursak bütün estetik restorasyonların diş etine bindirdiği bir yük var. Bu IMEX'lerde ve laminalarda daha az. Zirkonyumda daha fazla. Yani burada bu yükü daha fazla maruz kalıyor. Yine diş ipi kullanabilir. Kürdan tercih etmese iyi olur. Kürdanı önermiyoruz. Fırçalayabilir, diş ipi kullanabilir. Zaten bizim için yeterli olan bunlar. Yani fonksiyonel anlamda bir sorun çıkarmaz diyebilir miyiz? Alışıncaya kadar biraz sıkıntı olur ama sonrasında sorun çıkarmaz. Yani diş konusunda tabii ki estetik diş hekimliği başka bir konu ama diş tabii ki hani sağlığımızın ilk giriş kapısı diyorum ben. Yani Evet. o kadar önemli ki işin böyle fonksiyonel olması, sağlıklı olması. Peki bu tip kronların dişleri koruyabilme özelliği de var diyebilir miyiz? Bu da Var. bir avantaj mı? Yani sonuçta hani bir şeyi kaplıyorsunuz. Nihayetinde hani bir koltuğu bile kaplasanız o koltuğun derisi uzun bir süre kendini korumuş oluyor değil Evet, mi evet. kaplama? Bunda öyle bir etkisi var mı? Var. Şöyle var. Eğer kapladığımız diş daha önce dolgular yapıldıysa, kanal tedavileri yapıldıysa, aşınmışsa ki genelde biraz bu nedenlerden dolayı da yapıyoruz. Bu dişleri üzerine yapılan kaplamalar kuvveti eşit olarak karşılayacağı için her yönden o nedenle dişi daha iyi koruyorlar. Daha uzun süre ağızda kalmasını sağlıyorlar. Çünkü kanal tedavisi yapılan bir diş bir süre sonra su kaybetmeye başlıyor. Çünkü beslenmesi artık azalıyor. Diş etinden beslenebiliyor o diş. Su kaybeden bir dişin kırılganlığı artıyor. Eğer o dişleri kaplarsak o kırılganlığın da önüne geçmiş oluyoruz. Yani normal kanallı bir dişi herhangi bir kuvvet geldiği zaman çok ters bir yerden kırılabiliyor ama şeylerle, bu restorasyonlarla kırılması çok mümkün olmuyor. Yani inlay onlay gibi bir şey olmuş oluyor aslında. Evet. Öyle bir kaplama olmuş oluyor. Evet, evet. aslında. Görevi biraz onlar gibi. Hatta çepeçevre olduğu için daha da şey yapıyor. Yaş sınırı var mı hocam peki? Yani bu IMEX'i kullanan kişilerde işte şu yaştan itibaren yapılıyoruz ya da şu yaşa kadar yapılabilir. Yani yok, 20'li yaşlardan sonra artık estetik de günümüzde çok yaygın hale geldiği için 20'li yaşlardan sonra başlıyoruz uygulamaya. Çok vaka olarak çok ileri yaşlarda implantla birlikte başka tedaviler düşünülürse o zaman uygulamıyoruz. Çünkü onlara çok uygun olmuyor. Laminalarda 10 yıl gibi diyoruz. IMEX'te ne kadardır kullanım süresi? 10 yıl. 10 yıl. Aynen. Ama pardon sözünüzü kesiyorum. 10 yılı geçmiş bir süredir kullanan IMEX kullanan hasta biliyorum. Bunlar 10 yıl bizim ona diş etiyle biçtiğimiz standart bir süre. Ama hasta eğer ağız bakımını çok iyi yaparsa ve çok iyi kullanırsa, iyi bir planlamayla yapıldıysa zaten daha uzun da kullanabiliyorlar. Peki 10 yıl ortalamayı düşünsek 20 yaşında yaptıran bir kişi diyelim ki 70-80 yıl yani 7 defa 8 defa mı yaptıracak ya da teknoloji o dönemde değişecek başka bir şeye mi geçecek? İşte orada var yani 10 yıl bizim ortalama verdiğimiz bir süre. Daha uzun kullanan var. Başka şey yaptırabilir. Genelde değiştirilebiliyor. Eğer diş eti uyumları çok iyi değilse evet bir süre sonra değiştirecek. Başka bir şey yaptıracak. Yeni bir Teknoloji şey. de gelişmiş olur dediğiniz gibi. Yine şöyle bir şey de var. Mesela insanlar işte 50-60 yaşına gelince artık dişlerini kaybederler. Yerine implantlar konur ya da işte bir takım uygulamalara geçir, takma dişe geçilir.
bunlar yani bu tip uygulamalar biraz dişi de koruduğunu düşünüyorsak eğer o zaman artık yani önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde insanlar diş kaybından daha az muzdarip olacaklar. Genç yaşta yaptırırlarsa. Evet. Yani biraz öyle bir avantaj da düşünmek lazım. Doğru mu? Nispeten evet. Çünkü dişi koruduğunu söylüyorsunuz. Yani Evet. 50 yaşında bir kişi diyelim ki dişini kaybedecekse IMEX yaptırabilir. Bunu 20 yıl kullandığını düşünürseniz dişi zaten koruyor. O diş demek ki çürümeyecek, dökülmeyecek. Evet ama materyaller çok düzenli hekim kontrolü ve gerekli tedavilerin takibi açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet materyal koruyor ama tek başına yetmiyor. Yine çürüyebilir, yine kanal tedavisine ihtiyaç duyabilir. Burada asıl hani temel tedavilerin yapılmış olması, kanal tedavili bir diş, kötü bir tedavi üzerine yapılmış bir diş düşünürseniz ya da zaman içerisinde kanal tedavisi yapılmamışsa orada kök ucunda problem olabilir. Burada önemli kriter düzenli hekim kontrolü. Bu anlamda gerçekten diş kayıplarının oranı çok azaldı. Nereden biliyorum? Ben artık normal diş çekmiyorum. Ben artık çok kanal tedavisi yapılmış birkaç kez artık kötü durumda ya da ileri diş eti çekilmesi olan hastalarda diş çekimi yapıyorum. Ne kadar sağlıklı bakarlarsa o kadar daha iyi diyor. Kesinlikle hocam. aynen. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben Çok teşekkür- değerliydi bugün tekrar. Bugün bizlerle diş hekimi dentist Zuhal Oygur birlikteydi. IMEX hakkında en derin bilgilere kadar indik. Onun için izlemeye devam edin. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.